arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir teleferik turu yapacağız. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bu teleferik gezi amaçlı yapılmış. Yapıldığı dönemde de oldukça uzun olarak nitelendiriliyordu. Şimdi ise çok daha farklıları yapıldı Ankara'da. Şimdi teleferiğe doğru gidiyoruz. Teleferikte görüşelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kabine bindik ve boşluktayız. Güzel bir deneyim. Yani ben tabii ki daha öncesinde binmiştim. Birkaç defa hem de. Ama şu anda işte sizi tanıtmak amaçlı tekrardan geldik buraya ve çocuklara da göstermek için. Şu anda bir bilgi vereyim size. Şu anda 12 tane kabin havada bulunmakta. Yani bu 12 kabinle hizmet veriyorlar. Kabinleri 8 kişi alıyorlar. Tabii pandemi sürecinin etkisi var. Biraz daha kişi sayısını azaltmışlar. 4 kişi, 6 kişi civarında alıyorlar. Dezenfekte edilmeye çalışılıyor. Yani kişiler indikten sonra kabinlere dezenfektan sıkılıyor. Bu pandemi sürecini tabii sonrasında umarım atlatırız ve bu tarz sorunlar yaşanmaz diyeyim. Şimdi bir yere doğru yaklaşıyoruz. Osmanlı'nın klasiklerinden diyelim ya da bilinenlerinden Estergon Kalesi. Tabii ki Estergon Kalesi burada değil. Ama Estergon Kalesi'ni burada işte tanıtım amaçlı ya da Türklerin bir ne diyelim, hani anısı mı diyelim artık, hani onu anlatmak amaçlı burada bir küçük kalesi yapılmış. İşte içinde restoranlar var, birkaç müze var falan. Onu da teleferikle geçerken görüyoruz. Sağ tarafta işte şu an bizim sağımızda kalan bir park var. Yani bu Keçiören'de çok fazladır zaten. Nasıl diyeyim? Şelalesiyle meşhurdur desek yeridir yani. Çok güzel görsel şov elde ediyoruz buralarda. Güzel bir park burada var. Az ileride şimdi devam edeceğiz ki şu an görünüyor. Orada da bir şelale var. Şimdi sol tarafta da Keçiören Belediyesi var. Şimdi geldiğimiz yönü gösteriyoruz. Biz o yönden bu tarafa doğru iniyoruz. Bu teleferik hattının uzunluğu 1600 metre civarında. İşte söylediğim gibi 12 kabini var ve en yüksek, yerden yüksek olan kısmı 85 metre. Bir de şu sol tarafta işte Cumhuriyet Kulesi var. Yapımı biraz oldu tabii ki. Tamamlanamamış. Şu an yeniden bu proje canlandırılmış ve Cumhuriyet Kulesi yeniden şantiye alanına çevrilerek yapımı tamamlanacak inşallah. Yani onunla birlikte çok daha farklı bir yüzde olur burada. Şimdi Keçiören bu şekilde devam ediyor. İşte burada bir AVM var. FTZ AVM zaten yıllardır var. Buraya bir panayır gibi bir şey kurulmuş. Bugüne özel sanırım. Bir de ücretlerden bahsedeyim size. Normalde ücretler işte kişi başı 5 lira. Yani büyük kişilerden bahsediyoruz. 15 yaş üstü için 5 lira. 7 ve 14 yaş arasına 2,5 lira gibi ücretlendirmesi var. 7 yaş altı da ücretsiz ya da 65 yaş üstü ücretsiz. Ama bugün biz 29 Ekim'de geldiğimiz için kuruluş olarak ya da belediye başkanı sanırım ücretsiz olarak tayin etmiş. Biz bugün onların hediyesi olarak bindik diyelim. Teşekkür ederiz bu arada. Şelaleyi geçtik. Evet, şelaleyi geçtik. Evet, ben görüyorum şelaleyi. Şu an yüksek yerlerden birindeyiz bence. Karşıda gördüğümüz işte yine bir şelale var ve yıllardır olan Botanik ve Atatürk Parkı bir yürüyüş yolu olarak tasarlanmış. Ağaçların boyundan da gördüğünüz gibi yıllardır burada ve gerçekten korumaya çalışılıyor bu yürüyüş yolu. Yazın özellikle çok canlı ve akşamları diyeyim güzel yürüyüş yapılan yerlerden biridir. Şimdi biz Keçiören'den başladık. Bu mevki Subay Evleri diye hemen hemen geçiyor. Keçiören'den Subay Evlerine doğru devam ediyoruz. Botanik Parkı ile birlikte. Yani en güzel olan kısımlarından biri de şu tabii. Bu kadar büyük, güzel bir ağaçlığın içinden geçerek durağa doğru gidiyoruz filan. Dönüşte de öyle hakeza. Durağa geldik. Buradan inmek isteyenler tabii burada inip
yoluna devam edebilirler. Ama biz turu tamamlamak istiyoruz. Tur yaklaşık 20 dakika civarında. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde büyük bir disk bu nasıl diyeyim, teleferiği taşıyan hattı çeviriyor. Tabii ki bütün mekanizmasını size gösteremem ama en azından bu diski gösterip bir nasıl diyeyim, fikri hiç olmayanlara bir tanıtım gibi olmuş olur. Şimdi bu duraktan da çıkıyoruz ve çıktık. Gerçekten şöyle korkanlar var ilginç bir şekilde. Gerçekten korkulacak da hiçbir şey yok. Sarsılmıyor bile neredeyse. Yani bir duraktan sizi güya boşluğa doğru bırakıyorlar ya. Kesinlikle hiç öyle bir şey hissetmiyorsunuz. Hatta uçağa binenler bilirler diyeyim. Uçakta bir içinizde hava boşluğu olur ve bir heyecan yaparsınız ya. Öyle bir heyecan hiç olmuyor. Yani o kadar insanı yormuyor bile. Güzel, eğlenceli bir, yani sık sık bu turu atıyoruz diyeyim. Hatta şöyle, şimdi size tekrar bahsedeyim. Bu Ankara'daki ilk teleferik. İkinci teleferik ulaşım için kullanılıyor. O da Yeni Mahalle tarafında. Şimdi şu an pandemi sürecinden dolayı onun dezenfekte edilmesi biraz daha zor olduğu için o kapanmış şu an. Açıldıktan sonra sizlere onu da tanıtacağım. Şimdi o teleferik ulaşım amaçlı yapılmış bir teleferik. Bunun gibi gezi amaçlı değil de ulaşım için kullanılıyor. O Ankara'da Şentepe'den başlıyor, Yeni Mahalle'ye metro istasyonuna ulaşımı sağlıyor. Çünkü orası da yamaç ve tepelik olduğu için otobüs dolmuş, kışın hatta zor oluyor. 4 mevsim devam edebilen bir ulaşım yöntemi olarak teleferik orada kullanılıyor. Diyorum ya, inşallah bir dahaki videoda ya da birkaç sonraki videoda orayı da çekerek size tanıtırız. Şimdi manzarayla devam edelim biraz. Tekrar geri dönüyoruz ilk çıkış yaptığımız durağa. Estergon Kalesi, yine bir de buradan gösterelim. Bayrağımız güzelce dalgalanıyor. Evet arkadaşlar, teleferik turunun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.